yakalananlar, kaçamayanlar, re-education. Şu anda böyle biraz geleneksel bir kafedeyiz. Evet, şimdi Ho Chi Minh'te bir şehir turu yapalım. Bu otobüs 150.000 VND, 150.000 VND. Üste fiyatını yazacağım. Bildiğiniz bu turistik otobüsler yaklaşık 45 dakika 1 saat kadar şehrin çeşitli noktalarını bize gösterecek. Ben de sizlere göstereceğim. Eski adıyla Saigon'un şehir merkezindeyim. Bugün hem etrafta dolaşacağım hem de size Ho Chi Minh hakkında bilmediğiniz bazı bilgileri paylaşacağım ya da belki de biliyorsunuzdur. Bir tekrar olur. Şu anda etrafımda motosikletlerin sesi dinmiyor. Fakat burada trafik kaotik gibi gözükse de kendi içinde bir düzene sahip. Yani yabancılar için sorun. O da ilk başlarda. Yani karşıdan karşıya geçmek burada aslında bir sanat. Ama bir taktik var. Durmadan yavaşça yürüyün. Motosikletler sizi su gibi akıp geçiyor. İlk başta ürkütüyor ama sonra alışıyorsunuz. Ho Chi Minh City ismini Vietnam'ın bağımsızlık mücadelesinin en önemli figürlerinden olan Ho Chi Minh'ten alıyor. Aslında Ho Chi Minh bir lakap. Anlamı aydınlatan kişi ya da ışığı getiren bilge. Gerçek adı ise Nguyen Sinh Kung. Hayatı boyunca tam 50'den fazla farklı isim kullandığı söyleniyor. Bu da onu tarihteki en çok takma ad kullanan liderlerden biri yapıyor. Belki de birincisi yapıyor sanırım. Burada yürürken fark ediyorsunuz, şehirde Fransız etkisi hala çok güçlü. Barok sanatının çeşitli noktalarda görebiliyorsunuz barok sanatını. Şu anda gördüğünüz Notre Dame Katedrali tamamen Fransa'dan getirilen malzemelerle inşa edilmiş. Yanlış duymadınız, tuğlalar bile Fransa'dan gelmiş. Ho Chi Minh'in hayatı da aynı bu şehir gibi çok uluslu ve çok kültürlü. Gençliğinde Fransa, İngiltere ve hatta Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışmış. Bir rivayete göre bir dönem New York'ta fırın işçisi olmuş. Londra'da otel çalışanı olarak çalışmış. Yani bugün ünlü bir devrimci olarak bildiğimiz kişinin hayatı aslında tam bir dünya yolculuğu. Ve bu çok ulusluluğun getirmiş olduğu zenginlikleri de Vietnam'a katmak istemiş. Fakat biliyorsunuz 1969'da erken bir tarihte vefat ediyor savaş sürecinde. Yine aynı şekilde Ho Chi Minh müthiş bir mektup yazarı. Hayatı boyunca binlerce mektup yazmış arkadaşlar. O kadar çok yazıyormuş ki yardımcıları bazen yetişemiyormuş. Bir de arı yetiştiriciliğini çok severmiş. Hatta arılarla ilgili bir kitabı var. Pek çok kitabı var ama arılarla ilgili bir kitap da yazmış. Şehir merkezinde gezerken her köşede tarihle karşılaşıyorsunuz ama aynı zamanda modern hayat tarzı da yoğun bir biçimde hızla akıyor. Kafeler tıklım tıklım, sokak yemeklerinin kokusu havayı dolduruyor. Özellikle burada mutlaka banh mi'yi deneyin. Po'yu henüz ben denemedim. Belki onu da bir başka videoda size aktaracağım. Banh mi ve po buranın en ünlü sokak yemeği. Yemekler basit görünüyor ama tatları çok güzel. Ho Chi Minh City'nin insanlarından daha önce bahsetmiştim. Çok sıcakkanlılar. Birkaç dakikadır kamerayla konuşuyorum. Yanımdan geçen herkes gülümsüyor. Burası kaotik ama bir o kadar da pozitif enerji veren bir yer arkadaşlar. Yani hayatımın en huzurlu zamanlarını yaşıyorum diyebilirim size. Bağımsızlık Sarayı'na geldik arkadaşlar.
rekonstrüksiyon yapılıyor şansımıza şu anda. 1877-1880 yılları arasında yapılmış Notre Dame Bazilikası Ho Chi Minh'in ünlü noktalarından bir tanesi. Fransız sömürgeciliği sırasında inşa edilmiş bir kilise. Bir kilise. Hi. Şimdi otobüsten indik. Ben böyle bir parça yolu aklımda tutabildim. Ve bu aklımda tutabildiğim kadarıyla bu yolu sizlerle beraber tekrar yürüyelim. Ho Chi Minh'in merkezi burası. Burası Bağımsızlık Sarayı'nın önündeki park. Öteki tarafta da var. Bu parkta insanlar, gençler böyle piknik yapıyorlar. Çok huzurlu, inanılmaz huzurlu bir yer. Otobüsteyken belki fark ettiniz, belki gördünüz. Hep bize el salladılar. Böyle gülücükler attılar. Çok güzel insanlar. Şimdi bu parktan Bağımsızlık Sarayı'na doğru ilerliyorum. 80 bin VND'ye giriyorsunuz. Üste yazarım ne kadar olduğunu. Oldukça kalabalık ve turistik bir yer. Şimdi saraya doğru ilerliyoruz. Bu sarayın özelliği arkadaşlar, her iki savaşa da, yani hem sömürgecilik zamanında hem de daha sonrasında da Amerika sömürgeciliğine karşı çıkma ve bağımsızlığını ilan etme sürecinde her ikisinde de bu saray önemli bir sembol. Birleşme Sarayı, Vietnamca Dinh Tong Na. Eski adıyla da Bağımsızlık Sarayı, Vietnam'ın Ho Chi Minh kentinde 4 katlı bir saray. Kolonisi zamanındaki ismi Norodom Sarayı. Norodom Sarayı 19. yüzyılda inşa edilmiş. Daha sonra Bağımsızlık Sarayı olmuş. Ve bugünse Birleşme Sarayı adı altında. Eski rejim, yani Güney Vietnam'daki sağ muhafazakar diktatörlük Amerika Birleşik Devletleri ile birleşip Vietnam'da çeşitli katliamlar yapıyor. Sonrasında kontrgerilla nereden çıktı? Sonrasında Kuzey Vietnam'dan gelen Ho Chi Minh ve gerillaları Ho Chi Minh'i, daha doğrusu o zamanki ismiyle Saigon'u geri alıyor. Ve 1975'te burada kapılardan tankların girmesiyle savaş bitiyor. 1962'de sağ muhafazakar diktatör tarafından kullanılırken komünist gerillalar tarafından bombalandığında, çünkü biliyorsunuz Kuzey Vietnam, yani Vietcong yapılanması, Ho Chi Minh'in liderindeki Vietcong yapılanması sadece Amerikan askeriyle değil, aynı zamanda buradaki güneydeki çeşitli gruplarla da çatışıyordu ve aynı zamanda buralarda gerilla savaşı yapıyordu. O dönemde 1962'de Güney Vietnam Bağımsızlık Sarayı olarak kullanılırken bombalanıyor ve o bombalamada ağır hasar görüyor. Ancak yeniden restore ediliyor. 1966 tarihinde de tekrar açılıyor. 75'te Vietcong komünistleri tüm Vietnam'ı ele geçirdiklerinde ise Birleşme Sarayı adını alıyor. Mimarisi bu şekilde yapılmış. Neo Viet Thu tarafından yapılmış ve Doğu felsefesinde bu şekil dürüst konuşmak, her zaman için dürüst konuşmak anlamına geliyor bu topraklarda. Yani Amerikan sömürgeciliğini açan eski Güney Vietnam lideri ne kadar dürüst konuştu tartışılır. Ho Chi Minh'e karşı çıkan Güney Vietnam liderinin bu salonda yaklaşık 100 kişiyi ağırlayabildiği söyleniyor. Ve bu 100 kişi, ağırlanan 100 kişi o dönem için oldukça lüks şekilde ağırlanıyor.
Konferans salonu 21 Nisan 1975 akşam saat 7.30 sularında Güney Vietnam liderinin son toplantısıyla artık yenilginin açıklanması, Amerikalıların geri dönmesi ve Ho Chi Minh'in kuvvetlerinin saraya girmek üzere olduğunu son kez açıkladığı noktalardan bir tanesiymiş 1975'te. Ve sonrasında arkadaşlar Viet Cong gerillaları gelmeden bir kısmı bu sarayın arka tarafındaki çeşitli Amerikan helikopterleriyle kaçırılmış bir kısım insan. Buralardan kaçmışlar. Kaçtıkları nokta buralar. Yani son toplantı sonrasında buradan inerek buradaki helikopterlere binerek eski Güney Vietnam'ın devrik yönetimi, sağ muhafazakar diktatörlüğü, Amerika ile anlaşmalı sağ muhafazakar diktatörlüğü buralardan kaçıyor. Yakalananlar, kaçamayanlar re-education yani yeniden eğitim kamplarına alınıyor arkadaşlar. Ve yeniden eğitim kamplarında onlara komünist ideoloji anlatılıyor. Bu konuda Ho Chi Minh'in Ho Chi Minh sonrasında oluyor bu olaylar tabii. 1969'da biliyorsunuz Ho Chi Minh ölüyor. Komünist Parti bu noktada ne yaptı, ne etti bunları açıkçası çok fazla bilmiyorum. Önemli bir oda. Bu haritaların hepsi orijinal. Yani Güney Vietnam ve Amerikalıların bulunduğu sığınaklardan bir tanesi ve bu haritalar Viet Cong gerillalarına karşı yapılan her türlü harekatın gösteren haritalardan bazıları. Burası devrik liderin yani muhafazakar sağcı diktatörün devrilmeden önceki son bulunduğu noktalardan bir tanesi. Bir çeşit sığınak. Öyle söyleyeyim. Bakın burada Ho Chi Minh'in çeşitli noktalarındaki bölgeleri görebiliyorsunuz. Yani ama artık bir süre sonra Viet Cong gerillaları akın akın geldiği için ve halktan da büyük destek aldıkları için artık yapacak pek bir şeyleri kalmıyor. Ve bir süre sonra Saigon'un adı Ho Chi Minh oluyor. Bu Mercedes, Güney Vietnam'ın sağ muhafazakar diktatörüne Batı Almanya yani kapitalist Almanya tarafından 1960'larda hediye edilmiş. Devrik hükümetinin kullandığı iletişim odalarından bir tanesi. Telefonlar hala orijinal. Bu dosya tutma yerleri falan orijinal. Burada başka odalara gidiyor. Böyle alt katı, sarayın alt katı tamamen koridorlar halinde arkadaşlar. Ve bunların hepsi hala orijinal. Vietnam Savaşı sürecinden kalma. Amerika Savaşı diyelim. Amerika Savaşı sürecinden kalma. Bakın bir odadan çıkıyorum, bir diğer odaya giriyorum. 41 kişi çalışıyormuş aşağıda iletişimle ilgili arkadaşlar. Bu Güney Vietnam'ın yani Ho Chi Minh Viet Cong'luların Ho Chi Minh'in Viet Cong gerillalarına karşı çatışan grupların iletişim merkezi. Bakın hepsi İngilizce yazılı ve Amerikan. Collins Radio Company, Amerika. Collins Radio Company, Amerika. Arka arkaya bir sürü oda. Buradan da bir alt kat var. Ben en alt zannediyordum. Bakın burası girilmez diyor. Buradan da aşağıya doğru gidip dönüyor. Şu anda sarayın en alt noktalarına doğru gitmeye çalışıyorum ama benim de altının olduğunu gördünüz az önce.
Evet, bu yatak odasıymış. Güney Vietnam diktatörünün yatak odasıymış arkadaşlar. Bakın burada da bir alt kata doğru şuradan dönüyor. Bir nokta daha var ama giriş maalesef yasak. Burada bir alt kata indik ama dönüş verecekler mi acaba o girilmez noktalara? Arkadaşlar sarayın altında yaklaşık anladığım kadarıyla 3 kat daha var. Ben sarayın altındaki 2. kattayım şu anda. İlk kat iletişim merkeziydi. Bakın buraya giremiyorsunuz. Az önce de giremedik. Şu koridorlarda ne var hiçbir fikrim yok. Yani koridorlarda sağlı sollu odalar gözüküyor. İşkence merkezi midir, nedir bilmiyorum. Burası güvenlik merkeziymiş. Security diyor. Evet, gerçekten de tahmin ettiğim noktada olabilir. Yani Güney Vietnam zamanında buraya belki de bu bölgedeki komünistleri çekiyorlardı. Evet. Diğer tarafa geçmeye çalışıyorum. O kadar büyük ki. Şöyle göstereyim size de. Görüyor musunuz? Bakın zemin kat daha yukarıda. Şu anda kaç kat alttayım. En alta kadar indim. Sarayın en altındayım zannedersem. Bir daha bir alt çıkar mı bilmiyorum. Burası güvenlik bölümü. Security yazıyordu. O güvenlik bölümünün alt koridorunda da oraya giriş yapamadım. Net bir biçimde odaları gördünüz sağlı sollu. Upuzun bir koridor. Arkadaşlar bu Güney'in devrik lider grubuna Amerika tarafından tesis edilmiş cip. Yani o dönemin Vietnam komünist olmadan önce Güney Vietnam'ın başkanına Amerika tarafından tesis edilmiş cip buymuş. Burası başkanın ofisi arkadaşlar. Orijinal haliyle korunuyor. Başkan Nguyen Cao Ky, Güney Vietnam'ın 1967'den 1971'e kadar başkanıymış. Son Tay, 1930'da doğmuş Son Tay'da. Fransız ve United States yani Amerikan askerlerinin eğitiminde görev almış, eğitim almış, sonrasında da görev almış. Evet, şimdi yavaş yavaş saraydan çıkalım ve Vietcong komünistlerinin buraya ilk giren tanklarını gösterelim. Onlardan birkaçı burada bahçede sergileniyor. Sarayın arka tarafındayım. Xin chào. Common Rat New. Xin chào. Evet arkadaşlar, 2 tane tank var burada. Tanklardan bir tanesi bu. Vietcong'un kullandığı tanklar. Biraz yaklaşmayı deneyeceğim. Çok yüksek ihtimalle Rusya ya da Çin diye tahmin ediyorum ama bakalım. Evet, herhangi bir ülke yazısı yazmıyor. Yani ben de gönderseydim eğer ülke yazısını kapatırdım doğal olarak ve herhangi bir ülke yazısı yazmıyor. Sanki özel burası için üretilmiş gibi.
Evet, sarayın müsaade edilen kısımlarının tamamını gezdik. Bu gezi yaklaşık 1,5 saat. Hani dışarıda da oturdum bir süre, bir kahve içtim. 1,5 saat sürdü. Şimdi buradan böyle ilerliyoruz. Bir de otururken bir kitaba başladım. Buradan aldım kitabı. Hem bir hatıra olacak hem de gayet güzel bir kitap. Size de göstereyim. Dang Thuy Tram. Doğru mu okuyorum tam emin değilim. Dang Thuy Tram. Bir Viet Cong doktorunun günlüğü, daha doğrusu günlüğünün bir kısmı ulaşılabilen. Vietnam Savaşı içerisinden hem toplumsal durumu anlatıyor, hem savaşın kendi yüzünü anlatıyor. Bu kitabı okumayı düşünüyorum.